Merhaba. Bugün sana geç gelen bir zaferden bahsedeceğim. 1889'da Brezilya'da doğdu. 14 yaşında şiir yazmaya başladı. Ailesi ona dur dedi. Kocası onu susturdu. 45 yıl boyunca başka bir şehirde yaşadı. Pastacılık yaparak çocuklarını geçindirdi. Yazdıklarını kimseye göstermedi. 70 yaşına geldiğinde kimsenin beklemediği bir şey yaptı. Daktilo yazmayı öğrendi. 5 yıl sonra 80'e yaklaşırken hayatının en büyük kararını verdi. Ve o karar onu Brezilya'nın en sevilen isimlerinden birine dönüştürecekti. Ama önce her şeyin nasıl başladığını anlatmam gerekiyor. Köprüdeki evin şairi Cora Coralina. Ana Lins dos Guimarães Peixoto, 20 Ağustos 1889'da Brezilya'nın Goiás eyaletinin küçük başkentinde bir köprünün hemen yanı başındaki eski bir evde dünyaya geldi. O evi hep sevdi. Vermelho Nehri'nin üzerindeki köprüden sesi, odaların taş duvarları, mutfağın ağır kokusu. Ama o ev bir süreliğine uzak kalacaktı. Babası o daha 2 aylıkken hayatını kaybetmişti. Annesi Jacinta bir zamanlar varlıklı bir aileden geliyordu ama artık kıt kanaat geçinen 4 kızıyla baş başa kalmıştı. Ailede kız çocuklarının okumasına pek değer verilmiyordu. 2, belki 3 yıllık ilkokul yeterliydi. Ana için de öyle oldu. Ama zihin durmuyordu. Sadece birkaç yıllık okul eğitimiyle ana kendi kendini yetiştirdi. Eline geçen her kitabı okudu. 14 yaşında şiir yazmaya başladı. 15 yaşında Goiás'in yerel gazetesinde ilk öyküsünü yayımladı. Ama kendi adıyla değil. Çünkü o küçük şehirde ana adında o kadar çok kız vardı ki kendini ayırt etmesi gerekiyordu. Bir takma ad seçti. Cora Coralina. Bu isim ömrü boyunca onunla kaldı. Genç Cora, Goiás'in küçük ama canlı edebi çevresine katıldı. Yazıları bölge gazetelerinde çıkmaya başladı. Ama 1911'de 22 yaşında her şey değişti. Evlenmek istediği adam 22 yaş büyüğüydü, avukattı ve hala evliydi. Brezilya'da boşanma o dönem yasa dışıydı. Cora, ailesinin karşı çıkmasına rağmen onunla birlikte Goiás'ı terk etti. São Paulo'ya taşındı. Kasabada büyük bir skandal oldu. İyi aileden bir kız evli bir adamla kaçmıştı. São Paulo'da 6 çocuğu oldu. İkisi doğumdan kısa süre sonra hayatını kaybetti. Cantídio Tolentino de Figueiredo Breitas, böyle anılıyordu kocası. İlk karısı öldükten sonra 1925'te nihayet onunla resmi evlilik yaptı. O yıllar boyunca Cora yazdı. Gazete yazıları, küçük hikayeler, şiir taslakları. Ama hiçbiri kitap olmadı. Kocası da edebiyatı pek ciddiye almıyordu. Onun için Cora'nın asıl görevi evdi, çocuklardı. 1934'te kocası hayatını kaybetti. Cora 45 yaşındaydı. 4 çocuğu vardı ve tek başına ayakta kalması gerekiyordu. Pes etmedi. São Paulo'nun kırsal kasabalarında yaşamaya devam etti. Penapolis'te, sonra Andradina'da. Pastacılık yaptı, kumaş dükkanı işletti, yerel gazeteye yazılar yazdı. 1951'de belediye meclisi üyeliğine bile aday oldu. Ama içindeki o eski tutku hiç sönmedi. 1956'da 66 yaşında 45 yıl önce terk ettiği Goiás'a döndü. Bu sefer kendi kararıyla, kendi özgürlüğüyle. Köprünün yanı başındaki o eski ev müzayedeye çıkmıştı. Kendi biriktirdiği parayla, pastacılık yaparak kazandığı paralarla o evi satın aldı. Uzak akrabaların taşınmaz hakkı iddiasıyla eve el koymasını isteniyordu. O evde yeni bir hayat başladı. Mutfakta şekerli tatlılar yapıyor, kristalize meyveler hazırlıyor, Goiás'ın geleneksel lezzetlerini satıyordu. Kapının önünde bekleyenler onun elinden doğrudan satın alıyordu. Ama masasının üzerinde bir de defter vardı ve o deftere 14 yaşından beri taşıdığı kelimeler akıyordu. 70 yaşında daktilo kullanmayı öğrendi. Şiirleri büyüyordu. Goiás'ın taş yolları, nehrin sesi, eski evin kokusu,
çocukluğunun anıları, köprüdeki yıkık sokakların kadınları, hepsini yazdı. 45 yıl uzak kaldığı şehri cümle cümle geri aldı. Ama yayıncılar sıra sıra reddetti. Kadındı, yaşlıydı, çok az eğitim almıştı. Rio Sao Paulo merkezi edebiyat dünyasının uzağındaydı. Yazdıkları dönemin akımlarına uymuyordu. Sonunda 1965'te 75 yaşında José Olimpio Yayınevi ilk kitabını kabul etti. Poemas dos Becos de Goiás ve Historias Mais. Goiás'ın arka sokaklarından şiirler ve daha fazlası. Kitap çıktı ve bir şey oldu. Brezilya'nın en büyük şairlerinden Carlos Drummond de Andrade, 1980'de Jornal do Brasil'de bir yazı kaleme aldı. Cora Coralina de Goiás. Yazdıkları sadece övgü değildi, bir keşif ilanıydı. Onu şiiriyle birlikte, şiirle bir tür lütuf halinde yaşayan biri olarak seviyorum ve hayran oluyorum, dedi. O yazı, Cora'nın son yıllarını altın çağa dönüştürdü. Gazeteciler, öğrenciler, yazarlar, okurlar Goiás'a akın etti. Köprünün yanı başındaki o eski evi bulmak için. Cora, 90 yaşını geçmiş, köhne bir koltukta oturarak şiirlerini okuyordu. Ziyaretçiler onu bulduklarında bazen hala tatlı yapıyordu. 1983'te Cumhurbaşkanı ona çalışma liyakati nişanı verdi. 1984'te BM Gıda ve Tarım Örgütü onu kırsal çalışan kadınların simgesi olarak seçti. Aynı yıl Brezilya Yazarlar Birliği onu yılın edebiyat kişiliği ilan etti. 10 Nisan 1985'te 95 yaşında zatürreden hayatını kaybetti. Ölümünden 4 yıl sonra yaşadığı ev Cora Coralina Ev Müzesi'ne dönüştürüldü. Bugün binlerce ziyaretçi her yıl oraya geliyor. Büyük bakır tencereler sıralanmış mutfağa, masanın üzerindeki daktilo, duvara asılı fotoğraflar, mısraların yazılı olduğu eski defterler. Brezilya'da ona dair her şey hala taze. Şiirleri 10 edisyonun üzerinde basıldı. 2017'de doğumunun 128. yıl dönümünde Google onu Doodle ile andı. 75 yaşında ilk kitabını yayımladı ve dünya onu o ana kadar beklemiş gibi karşıladı. Köprüdeki evden kalkan bir ses tüm Brezilya'ya yayıldı. Bu, tarihin sessiz bıraktığı ama unutulmayı reddeden kadınlardan birinin hikayesiydi. Peki ya diğerleri? Bir firavun vardı. Erkeklerin dünyasında 30 yıl hükümdarlık yaptı ve ölümünden sonra adını silmeye çalıştılar. Bir ressam vardı. Her tablosunu acıyla boyadı ama hiç yenik düşmedi. Bir hemşire vardı. Savaş meydanlarında geceleri fener taşıdı ve modern tıbbı kökten değiştirdi. Bir kız vardı. Karanlığın kurşununa rağmen susmadı. Hepsinin hikayesi burada. Lilitya'da her hafta yeni bir isim, yeni bir hikaye seni bekliyor. Abone ol, bildirimleri aç. Bir sonraki hikayeyi kaçırma. Tarihin en güçlü sesleri sessizliğe teslim olmadı. Sen de onları duymayı hak ediyorsun.